Kant'ın evrenin başlangıcı olması ve ezeli olması arasındaki ikilikle boğuşan ilk karşıtlığı, üçüncü bir olasılığı dışlayarak önemli bir gözden kaçırma yapar. Bu da şu anlama gelir: evrenin hem bir başlangıcı hem de sonsuz bir geçmişi olabilir. Bu hipotez, zamanın gözlemciden bağımsız ve ilişkisel olduğu bir tür metafizik gerçekçilik geçerliyse anlam kazanır. Burada mikroskopik ve makroskopik zaman ölçekleri arasındaki farklılaşmaya dayanan karşıtlığa olası bir çözüm ortaya çıkar. Makroskopik zaman ölçeği, zamanın tersine çevrilmesi altındaki doğanın asimetrisiyle gösterilir ve küresel, kaba taneli bir evrim olarak ortaya çıkar. Bu yaygın olarak zaman oku şeklinde adlandırılır. Bu kavram birden fazla bağımsız okun aynı anda var olabileceğini de ima eder. Makroskopik ölçek, doğası gereği zamana göre yönlendirilmelidir. Aksi takdirde zamansal bağlamda var olmaktan çıkar. Bu tartışma boş ama küresel olarak genişleyen bir evrende olduğu gibi bu okun gözlemlenebilirliğinin gerekliliğini çevreleyen karmaşık soruları kasıtlı olarak göz ardı eder. Tersine mikroskopik ölçekte küresel zaman evrimi veya entropide artış gibi ayırt edilebilir dinamik eğilimler olmadan yalnızca yerel, istatistiksel olarak dağıtılmış olaylar meydana gelir. Bu koşul iki senaryo altında karşılanır. Birincisi, sistem termodinamik dengede ise burada çok sayıda mikroskopik durum yüksek dejenerasyon nedeniyle aynı kaba taneli duruma karşılık gelir. İkincisi ise sistem son derece basit bir temel durumda veya metastabil bir durumda bulunuyorsa ortaya çıkar. Potansiyel manzaralarında yerel ancak küresel minimumlara sahip olmayan metastabil durumlar bozulabilirken, temel durumlar yerel tünelleme olaylarıyla örneklenen kuantum belirsizliği nedeniyle değişebilir. Kuantum kütle çekiminin spekülatif teorileri, kuantum veya sicim vakumlarında, spin ağlarında veya twistörlerde görüldüğü gibi böyle küresel makroskopik olarak zamansız bir temel durum olasılığını değerlendirir. Bu durumdan eşik değerini aşan rastsal dalgalanmalar nedeniyle evrenler kendiliğinden ortaya çıkabilir. Bu ortaya çıkan evrenler, kozmik enflasyon gibi mekanizmalar aracılığıyla yönlendirilmiş denge dışı dinamikler, belirli başlangıç koşulları ve dolayısıyla potansiyel olarak kozmik genişleme parametresi veya artan entropi tarafından tanımlanan bir zaman oku edinir. Özellikle bu evrenler vakum temel durumuna gömülü değildir. Ancak bağımsız olarak var olurlar. Zaman okunun doğası tartışmalı bir konu olmaya devam etmektedir. Bu ok indirgenemez olup zamanın temel bir özelliğini temsil eder. Bilinmeyen, sadece fenomenolojik olmayan temel bir yasa tarafından yönetilir. Belirli bir başlangıç koşullarının sonucudur. Zaman özne olarak deneyimleniyorsa bir bilinç yapısı veya bir yanılsama olup olmadığı konusu da tartışılmaktadır. Bu söylem makroskopik ve mikroskopik zaman ölçekleri arasındaki karmaşık etkileşimi ve zaman okunun doğası ve kökeni hakkındaki süregelen felsefi ve bilimsel tartışmaları gözetir. Birçok fizikçi kesin doğası ve biçimi konusunda bir fikir birliği olmamasına rağmen özel başlangıç koşulları kavramını destekler. Kant'ın ilk karşıtlığı bağlamında makroskopik küresel bir zaman yönünün temel bir bileşen olduğunu kabul etmek çok önemlidir. Buradaki temel soru bu zaman okunun bir başlangıcı olup olmadığıdır. Açıklık sağlamak için önemli bir hipotezi ele alalım. Eğer zamanın oku doğası gereği öznel, ontolojik olarak indirgenemez ve basit bir yanılsama olmaktan ziyade temel ise, o zaman bir tür metafizik idealizm geçerlidir. Fiziksel kozmolojideki tartışmalar ve buradaki öneriler ve zamandan önceki bir zaman hakkındaki herhangi bir müzakere temelde hataları ve alakasız olabilir. Ancak solipsizmi veya diğer idealizm biçimlerini reddeder ve gözlemciden bağımsız bir fiziksel gerçekliği benimsersek, metafizik realizm lehine argümanlarla güçlü bir şekilde desteklenen bir duruş sergileyebiliriz. Dahası Kantçı felsefenin bir savunucusu, metafizik realizmin bir biçimini, yani kendi başına bir şey inancını terk etmeye isteksiz ise, ki bu Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer ve fenomenalistler gibi Alman idealistleri de dahil olmak üzere bazı filozofların gereksiz olduğunu savunduğu bir kavramdır. O zaman
zamanın öznel bir yanılsama olduğunu kabul etmelidir. Alternatif olarak nesnel, zamansız bir dünya ile öznel bir zaman oku arasında bir dualizmi de kabul etmelidir. Bu nihayetinde burada tartışılan öneriyi destekleyen bir ayrımı gerektirir. Daha somut bir anlayış için klasik termodinamiği ve istatistiksel mekaniği düşünün. Klasik termodinamikte termodinamiğin ikinci yasası aracılığıyla entropinin zamanla arttığı ve bir zaman oku sağladığı makroskopik bir zaman yönü gözlemliyoruz. İstatistiksel mekanikte ise bu makroskopik davranış çok sayıda mikroskopik parçacığın istatistiksel davranışından kaynaklanır. Benzer şekilde kozmolojide makroskopik zaman oku, makroskopik termodinamik özelliklerin mikroskopik durumlarından ortaya çıkmasına benzer şekilde evrenin büyük ölçekli dinamiklerini belirleyen belirli başlangıç koşullarından ortaya çıkabilir. Bu klasik sistemler ile kozmolojik bağlam arasında paralellikler çizebiliriz. Bu benzetmeler evrenin başlangıcındaki başlangıç koşullarının küresel bir zaman yönünün ortaya çıkmasına nasıl yol açabileceğini göstermeye yardımcı olur ve Kant'ın ilk antinomisinin merkezindeki soruyu ele alır. Bu zaman okunun bir başlangıcı var mıdır? Bu yaklaşım makroskopik zamansal yönü altta yatan fiziksel ilkelerle uzlaştırmak için bir çerçeve sağlar ve Kant'ın antinomisine önerilen çözümü destekler. Sistemler yönlendirilmiş gelişime uğradıklarında bir zaman oku sergilerler. Bu fenomen yalnızca makroskopik düzeyde belirgindir ve bu da makroskopik zaman veya kısaca makro zaman olarak adlandırılır. Bu makroskopik zaman sistem içindeki düzensizliği ölçen entropi artışıyla doğal olarak ilişkilidir. Kapalı bir kutu içindeki molekül örneğini ele alalım. Bu moleküller başlangıçta bir köşede yoğunlaşırsa ve serbest bırakılırsa tüm alanı eşit şekilde kaplayana ve denge durumuna ulaşana kadar her yöne dağılırlar. Bu denge durumunda yönlendirilmiş bir gelişim gerçekleşmez ve böylece makro zaman var olmaktan çıkar. Tüm sistemin veya yeterince büyük parçalarının kaba taneli, anlık görüntüleri durumlar arasında fark edilebilir bir fark ortaya çıkarmaz. Ancak ince taneli düzeyde değişiklikler devam eder ve bu da mikro zamanın aktif kaldığını gösterir. Bu bağlamda mikro zaman sistem global seviyede denge durumunda olsa bile sistem içinde meydana gelen devam eden küçük değişiklikleri ifade eder. Makroskopik yönlü gelişimin yokluğuna rağmen mikro zaman sistemin mikroskopik ölçekte dinamik kalmasını sağlar. Yeterli mikro zaman verildiğinde dengede bile meydana gelen istatistiksel dalgalanmalar nedeniyle yerel yapılar kendiliğinden oluşabilir. Bu dalgalanmalar denge durumundan geçici sapmalara yol açarak entropinin anlık olarak azaldığı yerel bölgeler meydana getirebilir. Ve bu dalgalanmalar sırasında makroskopik yapılar ve düzen kısa bir süre ortaya çıkar ve böylece makro zamanı yeniden tesis eder. Durum 3'ten 1'e tekrar tersinebilir. Denge ve dalgalanmalar sırasındaki bu döngüsel etkileşim bu tür sistemlerde makro zamanın geçici doğasını vurgular. Genel sistem maksimum entropi ve minimum makroskopik değişim durumuna doğru eğilim gösterirken entropideki yerelleştirilmiş azalmalar yönlendirilmiş gelişimin geçici dönemlerini tetikleyerek bir zaman okunu yeniden tanımlar. Bu olgular termodinamiğin ikinci yasasının entropideki genel artışı yönettiği, istatistiksel mekaniğin ise geçici yerel sapmalara izin verdiği istatistiksel mekaniğin ilkeleriyle uyumludur. Özetle bir sistemdeki zaman oku, makroskopik yönelimli gelişimine ve ilişkili entropi artışına içsel olarak bağlıdır. Makro zaman denge durumunda sona ererken mikro zamanın devamlılığı devam eden mikroskopik değişiklikleri garanti eder. Bu denge içindeki istatistiksel dalgalanmalar geçici makroskopik düzene yol açabilir. Makro zamanı yeniden devreye sokabilir ve termodinamik sistemlerin altında yatan dinamik karmaşıklığı gösterebilir. İncelenen sistem kapalı olmaktan ziyade açıksa, şekilde gösterildiği gibi temsil edilmektedir. Burada sistem mutlaka bir denge durumuna ulaşmaz ve makroskopik zaman kaybolmaz. Evren bağlamında bu uzayın devam eden genişlemesiyle ölçeklendirilir. Büyük patlamada belirli, olası olmayan başlangıç koşullarının mevcut olup olmadığı veya düzen ve yönlendirilmiş bir gelişimin tamamen farklı başlangıç yapılandırmalarından kaynaklanmış olup olmadığı konusunda tartışma devam etmektedir.
Tüm evrenin makro zamansız bir kuantum vakumu içinde tesadüfi bir dalgalanma olma olasılığı vardır. Kant'ın iddialarının aksine zamanın hem makroskopik anlamda sonlu, zaman okuyla işaretlenmiş, hem de mikroskopik anlamda sonsuz, istatistiksel dalgalanmalarla sabit durumda karakterize edilmiş olabileceğine inanmak için zorlayıcı nedenler vardır. Zamanın bu ikili doğası kavramsal olarak uygulanabilirdir ve modern fizikte, özellikle kuantum kozmolojisinde destek bulmaktadır. Kuantum kozmolojisi kesin başlangıcı ile birlikte makroskopik zaman okunun herhangi bir makroskopik zaman yönünden yoksun ebedi bir durumdan ortaya çıkabileceği ilgi çekici bir olasılığı ortaya koymaktadır. Bu kavram zamanın ve evrenin zamansız bir tanrıdan ortaya çıktığını öne süren Agustinus geleneğindeki gibi yaratılışa dair belirli teistik görüşlerle paralellik gösterir. Bu tür kozmolojik argümanlar özellikle modern yorumlarda tartışmalı olsa da bu tartışma için düşündürücü bir bağlam sağlar. Modern fizik, özellikle kuantum kozmolojisi, ilk karşıtlığın yalnızca felsefi bir soyutlama olarak değil, makul bir fiziksel gerçeklik olarak çözülebileceği senaryolar sunar. Bu çerçevede kuantum kozmolojisi, kuantum geometrisi, döngü kuantum kütle çekimi ve sicim kozmolojisi içindeki bazı modeller, net yönü ve başlangıcıyla makroskopik zamanımızın, mikroskopik zamana sahip ancak ebedi küresel makroskopik zamansızlığa sahip bir durumdan ortaya çıkabileceğini öne sürer. Bu fikir soyut olarak temsil edilebilir ve şekilde gösterildiği gibi taslak olarak çizilebilir. Bu modellerde evren bizim anladığımız şekliyle zamanın makroskopik düzeyde var olmadığı bir kuantum durumundan evrimleşiyormuş gibi algılanabilir. Bunun yerine evren bu kuantum durumundan çıktığında zaman makroskopik bir fenomen olarak meydana gelir. Örneğin döngü kuantum kütle çekimi teorisine göre uzay ve zaman kuantize edilir ve sürekli zamanın klasik kavramı yalnızca daha büyük ölçeklerde ortaya çıkar. Benzer şekilde sicim kozmolojisi evrenimizin makroskopik zamanının bu kuantum süreçlerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı daha yüksek boyutlu bir uzaydaki birçok dalgalamalardan biri olabileceğini öne sürer. Bu perspektifler Kant'ın ilk antinomisinin ortaya koyduğu geleneksel ikiliye meydan okur. Evrenin hem büyük patlama ve ardından gelen zaman okuyla işaretlenen bir başlangıcı, hem de makroskopik evrenin ortaya çıktığı zamansız bir kuantum durumunda somutlaşan ebedi bir yönü olabileceğini gösterdiler. Bu ikilik, zamanın oku gibi makroskopik fenomenlerin kuantum mekaniği ve istatistiksel dalgalanmalar tarafından yönetilen mikroskopik gerçekliklerden kaynaklandığı fikriyle örtüşmektedir. Sonuç olarak zamanın hem sonlu hem de ebedi olduğu önerisi, yalnızca felsefi düşüncelerde değil, aynı zamanda modern teorik fiziğin titiz çerçevelerinde de destek bulmaktadır. Kuantum kozmolojisi, döngü kuantum kütle çekimi ve sicim kozmolojisi tarafından sağlanan modeller, zamanın okunun ebedi, makroskopik zamansızlık durumundan nasıl kaynaklanabileceğini anlamak için tutarlı ve bilimsel olarak temellendirilmiş bir temel sunmaktadır. Bu teoriler daha fazla araştırma için zengin bir alan sunarak potansiyel olarak felsefi spekülasyon ile deneysel bilim arasındaki boşluğu kapatmaktadır. Bu konu üzerinde daha kapsamlı şekilde tartışmaya devam edeceğiz. Yorumlarınızı mutlaka belirtin ve bu konu hakkındaki düşüncelerinizi ortaya koymaktan çekinmeyin. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.